İsrail İran'ı vurma kapasitesi var mı diye baktığımızda ordu yani normal nizami savaş, nizami açık harp diye baktığımızda böyle bir karşılaşma durumunda zaten dünya savaşı olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. İki taraf da yüz yüze gelmeme noktasında da zaten ihtiyatlı bir duruş içerisinde. Yani tehditkarlar, vururuz diyorlar, en büyük düşmanımız diyorlar söylemsel olarak ama o söylemsel tansiyonu sahada daha düşük tutmaya gayret ediyorlar ki vekil güçler dediğimiz o paramiliter milis güçler üzerinden bir şekilde birbirlerine cevap vermeye çalışıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz ilk başta söylediğim gibi İsmail Haniye'nin kaldığı işte bir neresi yatak bir misafirhane mi başka bir yer mi tam bilemiyoruz ama oranın nokta atışta vurulması, güdümlü bir füzeyle vurulduğu iddia ediliyor. Nereden ateşlendiği, o koordinatların kim tarafından verildiği, yani İran içerisinden bir sızma mı olduğu, İran istihbarat içerisinde bir sızma olup onlara mı bir bilgi verdi, yoksa Mossad'ın uzun zamandan beri hazırlık mı yaptı? Ama diyeceksiniz 2 gün oldu daha geleli. Yani 2 gün evvel belli olan bir gezinin yani bir ziyaretin bu kadar hassasiyetle bir anda hazırlık yapılıp böylesine nokta bir atışla öldürülmesi, şehit edilmesi bu kadar kolay mı? Ya da böyle bir şey olabilir mi? Yoksa başka bir şey mi var? Yani birçok ihtimal aklımıza geliyor. İran içerisinden mi, dışarısından mı? Veya kim acaba yani şöyle söyleyelim. Bu meselenin yani Hamas'la İsrail'in veya İsrail Hamas'a daha çok saldırması için birileri bazı şeyleri mi tetiklemeye çalışıyor? Bunların hepsi şu anda gerçekten cevabını bulması zor bir soru. Çünkü İsmail Haniye evet birçok şey şahit oldu, birçok şey biliyordu. Hem kendi bilgileriyle hem de sırlarıyla bu dünyadan göçtü. Ama tabii Hamas davasına devam edecek. Bu milli bir dava. Bu davanın devam etmesi gerekir. Ama bu kadar kısa zaman içerisinde bu kadar büyük bir suikast sarmalı içerisine sokulması ve İsmail Haniye'nin daha çok kısa bir süre önce çocuklarının ve torunlarının şehit edilmesi. Yine çok kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir araya geldi. Çok önemli mesajlar verdi. Kuvayi Milliye benzetmesi yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Her zaman bu davanın arkasındayız demişti. Demek ki bunun bizim gördüğümüzden çok daha farklı bir boyutu var. Belki de biraz bakış açımızı değiştirip onların bizi düşündürtmeye çalıştığından daha farklı bir şeyler düşünmemiz gerekiyor Büşra Hanım. Çünkü gerçekten bu bizim düşündüklerimizden biraz da aşan bir boyuta doğru gidiyor. İşte İbrahim Reisi dedik, Süleymani dedik, Fahrizade dedik. Bunların hepsi baş isimler. Çok önemli isimler ve tek tek bu isimler yok ediliyor. Demek ki bu 3. Dünya Savaşı ise belki bu işin bu suikast sarmalı boyutu, bu savaşın gerçekten başka bir boyutu. Ama dediğim gibi askeri boyutunu yani bu vurma kabiliyeti verenlerin ateşlendiği konusunda tabii Mesut Hocam daha iyi bilgiler verecektir. O zaman yine süremizden siz gitmeden sormuş olayım. İran'dan nasıl bir yanıt beklersiniz? Çünkü bu süreçte zaten o iş suikastler sarmalı. İran'daki pek çok suikast gerçekleştiğinde de yeterli yanıt veremediği eleştirileri hep yöneltmişti evet. İran'a. Dolayısıyla şimdi Hamenei bir kez daha intikam yemin etti ama artık insanlar pek de para vermiyor bu sözlere. Ne dersiniz? Maalesef Büşra Hanım artık o intikam yemininin de bir anlamı kalmadı. Hani şahsen söylüyorum ben hani o yoğunluğu ben de yaşayamıyorum ki ben İran halkının da zaten büyük bir siyasi çalkantı içerisinden çıktı. Daha Cumhurbaşkanlarının neden öldüğü noktasında kendi kafalarındaki soru işaretleri aydınlanmamışken böylesine arka arkaya şoklar yaşamak büyük bir aslında yıkım, büyük bir sendrom. İran buna karşılık verecek mi? Bence yine geleneksel geçmişte nasıl karşılıklar verdiyse o tip bir misillemede bulacağını düşünüyorum. En son işte biliyorsunuz Hizbullah saldırısından sonra ne dediler? İşte Lübnan Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı işte biliyor bize biraz daha düşük yoğunlukta belli yerlere hedef alacaklarını tahmin ediyoruz gibi böyle son derece zafiyet gösteren bir durum söz konusu. Ama şöyle son cümle toparlayayım. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin 3 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesi, 3 tane büyük emperyal güçten bahsediyoruz ve 3 büyük güç karşı karşıya yüz yüze savaşmamak üzere de ihtiyatlı davranıyor. Ama birbirlerinin manevra alanlarını ve birbirlerinin tabii siyaseten ve ekonomik olarak da çünkü para paradigmayı belirliyor her zaman söylüyorum. Birbirlerinin ayaklarına basmamak üzere de ihtiyatlı davranıyor. Bunu da görmemiz lazım. Dolayısıyla son derece çetrefilli bir dönem. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız şu an. Sayın Kaya çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Başka bir programınız olduğu için gitmek zorunda olduğunuzu biliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hocama da Yunus Bey'e de. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Ceşim tekrar size dönmek isterim. Özellikle bu olayın oluş şekliyle ilgili sizin görüşlerinizi merak ediyorum ki askeri tecrübeniz de bizi aydınlatacaktır. O konuda da bilgiler vereceksinizdir. En azından okumanız, işaretlere dikkat çekeceksinizdir. Şimdi en başta değindiğiniz ama o kısmı biraz açalım. Füze mi, drone mu deniliyor? Siz görüntüleri izlediğinizde neler düşündünüz? Ne gibi tespitleriniz var? Neye işaret ediyor? Bir yandan İsrail'in böyle bir kabiliyeti var mı? İran içinde bunu yapma kabiliyeti var mı? İran içinden bir destek gelmeden bu yapılabilir mi? Ve iddia edildiği üzere İran Hizbullah'ı korumak uğruna Hamas liderine feda etmiş olabilir mi?
Teşekkür ederim. Müşra Hanım, aslında bu önceden planlı bir saldırı. Ve zamanlama itibariyle de bir şekilde İran Cumhurbaşkanı'nın göreve gelmesi yeminiyle de ilgili. Bana göre bu saldırı tarihte çok konuşulacak. Hariri suikasti gibi. Şimdi bu suikastlere baktığımızda Shinzo Abe'nin öldürülmesi, Robert Ticon'a yapılan saldırı, Trump'a suikast saldırısı sanki 3. Dünya Savaşı'na gidiyormuşuz gibi bir ciddi suikastler ve istihbarat savaşlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Şunu söyleyebilirim, bu harekat nasıl yapıldı diye bakıldığında askeri, siyasi, hukuki ve istihbarat savaşlarının komplike, aynı zamanda psikolojik harp taktiklerinin uygulandığı pentagonal bir yapı var. Buradan şöyleden başlayalım. Birincisi, eş zamanlı olarak iki ülke topraklarına nokta hava saldırısı yapılmıştır. Dikkat edin, şunu söylemişti, siz bize daha modern silahlar verin, bu savaşı hızlı bitirelim demişti. İkinci husus, Lübnan ve İran iki ayrı egemen devletti ve bunların başkentlerine hava saldırısı yapılmıştır ve vurulmuştur. Öncelikle uluslararası hukukta saldırı kavramına baktığımızda Birleşmiş Milletler Cenevre ve Lahey Sözleşmeleriyle teamülsel, yani yazılı olmayan hukukun kurallarına göre İsrail, ben sizin sınırlarınızı tanımıyorum, vurabilirim demiştir. Diğer taraftan devletler açısından ve devletler hukuku açısından çok tarihi bir kırılmadır. Neden? Birleşmiş Milletler düzeninin çöktüğü bir sistem. Bakın, Birleşmiş Milletler'den tek bir açıklama yok. Bir tek Lübnan'da itidal söylemişti. Siz dünya savaşa gidiyor. Böyle bir şeyde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çıkıp bunu konuşmaması mümkün mü? Üçüncü husus, İsrail, burası en önemli. Orta Doğu ve tüm dünyaya meydan okuyor. Ya bana söylediklerimi kabul edeceksiniz ya da ben sizi vururum diyor. Bu çok büyük bir, demin söylediğim gibi bütün Orta Doğu devletlerine verdikleri mesaj bu. İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan ve İran yerel istihbarat ajanlarıyla işbirliği yapmıştır. Bunlar iki şey kullanmışlardır. Bir, SIGINT dediğimiz sinyal istihbaratı, ikincisi HÜMIN, insan istihbaratı. Yani orada bulunan yerel ajanlar hem bu şahısların burada olduğunu haber vermişlerdir, hem Şükrü'yü hem de Hamas Başkanı'nı, büro başkanını. Şunu görüyoruz. Amerikan elektronik harp gemileri de Akdeniz'deydi. Yani Lübnan'da bu destek olmadan İsrail Hava Kuvvetleri'ni vuracağını sanmıyorum. Diğer taraftan Yunus orada, ama nasıl bir taktik uygulandı diye baktığımızda bu bir sızma, baskın taarruz, aldatma harekatıdır. Yani Lübnan'a bakarken İran'ı vurdu. Lübnan'da kara harekatı bekleniyordu. Bir de baktıktı İran'da bir nokta harekatı oldu. Peki bu acaba vurkaç taktiğini iki ayrı yerde hava gücünü nasıl kullanılıyor? İsrail'den, Amerika'dan çok istediği çok önemli bir şey vardı. Yeni tanker uçakları. Demek ki bunlar geldi ve yeni bombalar geldi. Bunlar da yeni kullanılan bombalar. Bir, bana göre Amerikan 6. filosu istihbarat gemilerinin ve uydu istihbaratının ben İsrail'e yardım ettiğini düşünüyorum.